O Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin unutulmaz askeriydi. Gedikli subay olarak görev yapıyordu. Bir mektup yazarak kimseye haber vermeden Ermeni askerleriyle tek başına girdiği çatışmayla adı tarihe geçti. Karşınızda şehit Mübariz İbrahimov'un profili. İçeriye başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. GZT YouTube kanalında her bir içeriğe uzun vakit ve emek harcıyoruz. İçeriklerin izlendiğini ve kanala abone olduğunuzu görmek bizi hem motive ediyor hem de çok mutlu ediyor. Şimdi bunu izliyorsan abone olmayı unutma. Mübariz İbrahimov 7 Şubat 1988'de Azerbaycan'ın Bilesuvar şehrinde dünyaya geldi. Adı dövüşen, savaşan demekti. Sanki kaderi o günden belliydi. Babası Ağa Kerim İbrahimov ve annesi Şamama İbrahimova'nın 3 oğlundan biriydi. Behruz ve Reşat adında 2 abisiyle de arası çok iyiydi. Derslerinde başarılıydı. Tanıyanlar onu sakin, samimi ve utangaç biri olduğunu söylüyordu. Tarihe büyük bilgisi vardı. Tarih öğretmeni özellikle Hocalı soykırımı ve Karabağ Savaşı ile ilgilendiğini ve bu konuda çok soru sorduğunu söylüyordu. Defterine aldığı notlarda da işgal altındaki toprakların adını listelemiş, komando yeminini yazmıştı. 1994'te Aliabad köyündeki Malik Piriyev Okulu'nda eğitim görmeye başladı. 2005'te mezun oldu. Onun hayattaki en büyük tutkularından biri bokstu. Bu sporla ilgilenmeye 12 yaşında başlamıştı. Gelecek vadeden bir sporcuydu. Ukrayna'da kendi yaşıtları arasında yapılacak olan spor yarışlarına hazırlanıyordu. Ama eli yaralanınca yarışlara katılamadı. Mezun olduktan sonra ikinci büyük tutkusunun peşinden giderek askeri eğitim almaya başladı. 2 yıl sonra görev yaptığı özel birlikteki askeri hizmetini 2007'de çavuş rütbesiyle tamamladı. 2009'un Eylül ayında subaylık eğitimi almaya karar verdi. Subaylık eğitimini tamamlayınca Naftalan'da uzman çavuş olarak görev aldı. Aynı yıl Ağustos ayında Azerbaycan ordusunda gönüllü olarak askerlik yapmaya başladı. Gedikli subay olarak görev yeri ise Terter rayonundaki birliklerden biriydi. Azerbaycan'ın Karabağ cephesindeki sınır birliğinde görev yapmayı kendi istemişti. 18 Haziran 2010'da hayatının en kritik kararını verdi. O gün saat 23.30'da hiç kimseye haber vermeden tek başına yola çıktı. Hedefinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu karakol vardı. 1 kilometre mayın döşeli araziyi geçerek Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu karakola tek başına baskın düzenledi. Burada çatışmaya girerek çok sayıda Ermeni askerini öldürdü. 5 saat süren çatışmada Ermeni silah ve mühimmatlarını kullandı. Gecenin karanlığı ve kamuflajı kendisini gizlemesine yardımcı oldu. Ermeni askerlerinin böyle bir saldırıyı beklememesi de kayıpların sayısını artırdı. Kaç kişinin saldırdığını bilmiyorlardı. Mübariz'in tek başına çatışmaya girdiği sonradan anlaşıldı. Ermeni nöbetçi askerlerinin silahlarını kullanması da gücünü artırdı. Sabah 5 civarındaysa şehit düştü. Ermeni kaynaklarına göre 4 askeri öldürdü, 4'ünü de yaraladı. Bazı kaynaklara göre ise 45 Ermeni askerini öldürdüğü açıklandı. Burada Ermeni kaynakların sayıyı düşürme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerek. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan İbrahimov'un sergilediği bu büyük cesaret örneği. İbrahimov'un birliğinde olmadığı anlaşılınca babası arandı. Babasına Mübariz İbrahimov'un silah ve cephane alarak birliğinden ayrıldığı ve oğlunun evde olup olmadığı soruldu. Babası ise ben oğlumu bilirim, sınıra doğru gidin demişti. Babasıyla yapılan konuşmanın ardından İbrahimov'un Ermeni karakoluna gittiği anlaşıldı. Bir de mektup bulundu. Şehit asker Mübariz İbrahimov'un çatışmaya gitmeden önce arkasında bıraktığı mektupta "Canım babam ve annem, bana sakın darılmayın. İnşallah cennette buluşacağız. Benim için bol bol dua edin. Vatanımın zor günlerine artık kalbim dayanmıyor. Allah rızası için bunu yapmalıyım. En azından kalbim biraz sakinleşir. Şehit olursam ağlamayın. Aksine o makama yükseldiğim için sevinin. Allah'a ibadetinizi tam olarak gerçekleştirin. Çok çok sadaka verin. Seyit torunu olarak bunu yapmalıyım. Allah büyüktür. Vatan sağ olsun. Hakkınızı helal edin. Oğlunuz Mübariz" yazıyordu. Ermenistan büyük bir bozguna uğramıştı. Beklenmedik bir anda gelen bir darbeydi bu. Ermeni ordusu Azerbaycan sınırındaki tüm komuta kademesini hızlıca değiştirdi. Yaşadıkları bu hezimet nedeniyle Mübariz'in cenazesini 141 gün boyunca Azerbaycan'a teslim etmediler. Ama Ermenistan cenazeyi Azerbaycan'a vermediklerini her defasında reddetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Teymur Abdullayev konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ermenistan defalarca askerin cenazesinin ellerinde olmadığını iddia etti.
Hatta uluslararası örgütleri bu konuda yanıltmaktan çekinmedi demişti. Yaklaşık bir ay sonra Mübariz İbrahimov'un fotoğrafları paylaşıldı. Bu fotoğraflarda İbrahimov'un cansız bedeninde bile elleri bağlıydı. Bu Ermeni ordusunun korkusunun bir göstergesiydi. Onun cansız bedeninden bile korkmuşlardı. Cansız bedeninin fotoğraflarının özellikle Rus internet sitelerinde paylaşılması ve hakaretler aslında birer kışkırtma stratejisiydi. Ermeniler arasında da Türk Rambo olarak anılıyordu. Aylarca süren müzakerelerin ardından Rusya'nın arabuluculuğuyla 2010'un Ekim ayında iki ülke arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre İbrahimov'un cenazesi 6 Kasım'da Azerbaycan'a verildi. Bir gün sonra Mübariz İbrahimov için cenaze töreni yapıldı. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. İbrahimov 2. Fahri Hıyabani mezarlığına defnedildi. Cenaze defnedilirken halk hepimiz mübariziz sloganları atıyordu. Mübariz yaxşı bilirdi ki, o döyüşdən o sağ-salamat çıxa bilməyəcək. Ancaq vətən sevgisi, torpaq sevgisi, onda olan vətənpərvərlik ruhu onu şəhidlik zirvəsinə ucaltdı. Mübariz bütün gənclər üçün örnəkdir, nümunədir. Azerbaycan tarihine geçen İbrahimov'a 2010'da Azerbaycan Ulusal Kahramanı unvanı verildi. Şehidin adı Bilesuvar'da bir sokağa ve okula verildi. Aynı zamanda onun hakkında kitaplar yazıldı, belgeseller, filmler ve diziler çekildi, heykeli dikildi. O artık Azerbaycan'ın milli kahramanıydı. 2020'nin 27 Eylül sabahı 2. Dağlık Karabağ Savaşı başladı. 44 gün süren sıcak çatışmayla pek çok bölge Azerbaycan tarafından alındı. Bunlardan biri de İbrahimov'un hayatını kaybettiği bölgeydi. O nokta 4 Ekim 2020'de Azerbaycan tarafından geri alındı. Mübariz İbrahimov'un Terter'de Ermeni güçlerine tek başına baskın düzenleyip şehit düştüğü karakol artık Mübariz İbrahimov Karakolu olarak anılıyor ve üzerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Bugün Mübariz'in Azerbaycan halkı üzerinde büyük bir etki bıraktığını söylemek mümkün. Özellikle gençlerin Mübariz İbrahimov'u örnek aldığını görüyoruz. Mübariz İbrahimov daha 22 yaşındayken şehit oldu. Yaşasaydı 34 yaşında olacaktı. Ama o, ülkesinin toprak bütünlüğünün korunmasında gösterdiği hizmetle Azerbaycan halk kahramanı olarak adını tarihe yazdırdı. O Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin unutulmaz askeriydi. Gedikli subay olarak görev yapıyordu. Bir mektup yazarak kimseye haber vermeden Ermeni askerleriyle tek başına girdiği çatışmayla adı tarihe geçti.